Abi dedi 2 yılda vatandaşlık veriyor diyorlar da dedi. Hiç alan olmuş mu dedi. Soruyorum, YouTube'da izlediklerim hiçbiri almamış, tamam, hani hiç kimse yok almış Yani olan. her şey muamma burada. Yani hiç belli olmaz. 10 kişi de kabul eder, sen de kabul etmeyebilir. Kadın diyor ki bize savaştan mı geldiniz diyor. Yani Türkiye'de savaş var mı dedi. Varlık seviştirir, yokluk dövüştürür derdi. Ben bizi çağırdı, gittik. Müfettişe haber vermişler. Rehber öğretmen, okulun müdürü. Böyle toplantıya girdik. Ne oldu? Bana bak dedim. Kesin çıkar değil mi dedim oturup. Ülkeden çok ne var dedim. Başka ülkeye giderim. Ne olacak yani, Meksika'ya giderim, Brezilya'ya geçerim. Hoş geldiniz. Nasılsınız görüşmeyeli? Şöyle çıktım, yürüyordum. Bazılarınız sistemi diyor, YouTube'a hiç video atmıyorsun diye yazıyorlar. Ben şimdi 2 haftada bir, 3 haftada bir, bazen yoğun oluyorum. Ayda bir video atıyorum. Bir defa da bazılarınız yazıyor, sağ olsunlar ya. Haftada bir bari olsun, şöyle 10 dakika, 15 dakika ne yaptın, nasıl gidiyor falan video at diyorlar. O yüzden dedim bir video çekeyim, atayım. Şimdi çıktım, Starbucks'a gidiyorum. Buradaki Türklerle görüşeceğim. İnternet açtırmıştım da. İnternet açtırırken CBU, yani burada bizim Türkiye'deki IBAN gibi bir şey istemişlerdi. O olmadan interneti açmamışlardı. Tabii o dönem şey yok. Banka hesabım falan yoktu. Mecburen sağ olsunlar yardımcı oldular. Kendi CBU'larını verdiler. Onu otomatik ödemeyi vermiştik falan. Bu defa da ben internete ödedim. Onların hesabından da çekmiş. Dedim hemen gelin de ödeyeyim. Bir de dedim gidelim de değiştirelim, otomatik ödemeyi kaldıralım. Ben evden çıkar çıkmaz videoyu başlattım. Bakın şurası da çocukların okulunun orası. Dur şuradan geçeyim. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Bizim interneti açtırdığımız dönem biz 3 tane ev tuttuğumuz için erkek kardeşim Kadir açtırmıştı. Sorun olmamıştı. Ya bizden 2 gün önce gitti ya da bir gün önce, tam hatırlamıyorum. Hiç sorun olmadı, açtılar interneti. Ben gittim 2 gün sonra, açmayız. Niye açmıyorsunuz? İlla CBU istiyoruz, yani IBAN istiyoruz dediler, hesap bir numarası. Dedim herhalde bunlar bize taktı, o yüzden açmıyorlar falan. Başka şubeye gittim, herhalde 3 tane şube gezdim, hiçbir açmadı. Ben çünkü sinirlenmiştim, dedim ki ya bu dil konuşamıyorum ya dedim, öyle otomatik ödeme illa olmazsa olmaz diye bana zorunlu koşuyor zannettim falan. Yok, gerçekten istiyorlarmış. Kadir'in şansına istememişler sanırım. Bir saniye bakalım. Bakın şurası da çocukların okulu işte, mesela şurası Leyla'nın okulu. Şu girişte hemen Ömer'in okulu. Yani dip dibeler, aslında aynı binadalar. Ömer buradan giriyor, oğlum. Kızım da diğer taraftan giriyor. Yani çok güzel oldu. Normalde biz ev zaten zor buluyorduk, bulamamıştık falan. Tesadüf, yani şans eseri bir tane emlakçı gelin göstereyim bir ev dedi. Ev sahibi kabul etmiş. Ev sahibi garantör şirketi kabul etmiş. Dedik gelip görelim hemen. İşte o gün de ev sahibi kabul etmiş sağ olsun. Normalde 3 kefil istiyorlar, bir tanesinin evi olacak mutlaka diyorlar falan. Maaş olacak, şu kadar maaş olacak. Bayağı şart koşuyorlar. Biz de garantör şirketiyle ev tutmaya çalışıyorduk. Ya garantör şirkete bir kira veriyorsun. Sana kefil oluyor bildiğiniz. Normalde onu bile birçok ev sahibi kabul etmiyor. Neyse sağ olsun bu etti. Emlakçı dedik gelin göstereyim. Biz de o gün çocuklar okula kaydettireceğiz. Neyse geldik, okulda görüştük, kaydını yaptık. Emlakçıdan da bekliyoruz. Konumu bekliyoruz. İşte biz içerideyken atmış konumu. Daha doğrusu sağ olsunlar, burada şu an görüşmeye gittim. Türk aile çok yardımcı oldu. Yani onların sayesinde tuttum, öyle söyleyeyim evi. Çünkü ben daha buraya gelir gelmez, ya öncesinde bir defa ilk geldiğimde görmüştüm zaten, tanışmıştık. Hani geldiğimde de buraya yazarım diyordum. Nasılsın, iyi misin, yapalım, görüşelim edelim falan. Sohbet muhabbet olsun diye. Ya geldiğimizden birkaç gün sonra sağ olsun yazdı, abi nasılsınız, ne yaptınız, ne ettiniz, gelebildiniz mi, iyi misiniz inşallah falan filan. Neyse iyiyim kardeşim falan. Abi hemen eve bakmaya başlayalım dedi. Tamam dedim, bakalım olur, sağ olasın. Abi dedi bunlar hemen dönmezler, hemen tutamazsınız, bir an önce yazmaya başlamak lazım dedi. Sağ olsun onun sayesinde yazmaya başladık. Hani ben kafasındaydım. Diyordum ki birini tutarız, yani ne olacak falan fistan dedim. Yok yani, hemen ev aramaya başladığımız halde bir ayı belki buldu ev tutmamız, öyle söyleyeyim. Neyse onlar konum attılar. Biz de okuldan çıktık, konumu kurdum. Hani Uber'e bineceğiz, gideceğiz falan. Bir çıktım dışarı, yürümeyle 4 dakika diyor. Yani eve 3-4 dakika mesafede yürüyerek okul. Eşime Gamze'ye dedim ki, Gamze dedim burası böyle baraka falan değilse kesinlikle tutuyoruz dedim. Yani başka şansı yok. Ya biz de o gün eve hayırlı olsun dedik ama sözleşme yapacağız, anahtarı teslim edeceğiz falan sürdü. O dönemde de Uber'le getirdik götürdük çocukları. Arabayla 15-20 dakika sürüyordu. O da çok yıprattı. Uber'le de her gün git gel zor oluyor. Öyle kapındaki hazır araba değil ki Uber. Çıkıyorsun 3 dakika bekliyorsun, 5 dakika bekliyorsun, 10 dakika bekliyorsun. Yani parası da cabasız. Hani çok pahalı değil tamam ama her gün kullanırsan kayda değer bir tutar ulaşıyor bu defa. Her neyse bak, katedralin oraya da geldik sayılır. Zaten bizim ev katedrale çok yakın. Neyse şuradan geçelim. Bana mı yanıyor, onlara mı yanıyor, anlamadım ki. Tamam, şu sağ taraf kırmızı, onlarınki. Katedralde geldik sayılır ya. Bir şey kalmadı.
Polis gelmiş, bir olay olmuş herhalde. Burada kaza yaptığınız zaman işte motorlu da olsan sen araç çarptığı zaman falan yerden kaldırmıyorlar. Yerde bekliyorsun. Ambulans gelmesini bekliyorsun. Polis gelmesini bekliyorsun. Artık kimin gelmesini bekliyorsanız inşallah başımıza gelip öğrenmeyiz. Ama ve lakin bekliyorlar. Yani yerde yatıyorsun, kaldırmıyorlar. Katedralde burası zaten. Sabahları burada yürüyüş yapıyoruz. Şu katedralin önü çok büyük bir park. Onun etrafında 3-4 tur atıyoruz zaten. Ya 3-4 tur atıyorum. O da yaklaşık olarak zaten bir 6.000-7.000 adım oluyor. O da yetiyor. Türkiye'deyken o bile yoktu. Benim Türkiye'deyken maksimum günlük 1.000 adımdı. Yani o bile yoktu belki, bilmiyorum ama ben uzun zamandır markete dahi gitmiyordum. Yani ekmeğin fiyatından bile haberim yoktu, öyle söyleyeyim. Ben çünkü yoğun çalışıyordum. Eşim alıyordu, annem alıyordu, ne bileyim Kadir alıyordu, Zeynep alıyordu. Çoktuk yani, adam çok olunca illaki biri alıyordu. Ya çok büyük aslında ya. Ben uzaktan bakınca küçük bir şey gibi hissettiriyor da inanılmaz devasa büyüklükte. Ya tüm etkinlikler zaten şurada oluyor. Şu ortada, parkın orada oluyor. Starbucks'ta çok yakın zaten. Bir şey kalmadı buradan. Ya bir de şöyle bir durum var. Biz burada La Plata'da ev tuttuktan sonra öğrendik bazı şeyleri. Biz emlakçıya yaklaşık olarak %5 mi ne verdik komisyon? Ya yıllık kiradan %5 veriyorsun. Yani bir kiraya falan denk geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Mesela Buenos Aires'te %20'ymiş. O açıdan da mesela La Plata bizim işimize geldi. Ama dediğim gibi biz bunu ev tuttuktan sonra öğrendik. Yani hani emlakçı komisyonları fazlaymış, hadi La Plata'dan tutalım demedik yani. Tuttuktan sonra öğrendik. Ve burada öyle bir şey yok. Yani evi tutarken ödedim bitti diye bir şey yok. Evde oturduğun her yıl için emlakçıya kira ödüyor, komisyon ödüyorsun. Yani 10 yıl oturacaksan o evde, yani 10 yıl boyunca her yıl emlakçıya komisyonunu vermek zorundasın. Veriyorsun. Ya bizim Türkiye'de o açıdan güzel. Evi tutarken bir defa ödüyorsun, bitiyor. Ama burada da şöyle bir durum var. Emlakçının işi bitmiyor aslında. Yani sana evi verdi, sen evi tuttun, tamam hadi hayırlı olsun diye bir şey yok. Her şeyle o ilgileniyor. Yani ne bileyim, evin sorun oluyor, kırık dökük oluyor. Emlakçıya yazıyorsun. Ondan sonra ne bileyim, mesela ben kiraları şu an banka hesabım var ama henüz havale EFT yapamıyorum. Transfer yapamıyorum. Emlakçı geliyor, benden alıyor, ev sahibine götürüyor. Ya aslına bakarsanız çok zahmetli bence. En azından bizimkiler şey yapıyor. Bir kira alıyor, işine bakıyor. Bir daha selam yok, sabah yok. Anlatabiliyor muyum hani? Burada her şeyden sorumlu. Ne bileyim, kiracı binada gürültü yapmış. Kiracı hakkında şikayet mi var? Yine emlakçıya ulaşıyorlar. Emlakçı ev sahibine yazıyor falan. Ya ben buradaki emlakçılara o anlamda acıdım yani. Gerçekten zor işleri. Yani her yıl almayı da bence hak ediyorlar. Allah'a şükür biz mutluyuz. Bir sıkıntımız yok. Gayet güzel, huzurlu. Şu an kışa giriyoruz ya. Biraz havalar bir soğuk oluyor, bir sıcak oluyor. Hava durumu neredeyse hiç tutmuyor burada. Yani ne bileyim, pazartesi salı %100 yağışlı diye görünüyordu yanlış bilmiyorsam. Pazartesi günü şöyle biraz yağdı, o kadarcık. Hava yağışlı olmayacak dedikleri günde yağıyor genelde. Bir de burada şey oluyor, birden yağmaya başlıyor. Mesela oturuyorsun, birinde çocuklarla gittik yakın zamanda. Ya birden böyle fırtına gibi esmeye başlıyor, tamam mı? Böyle bir kasırga geliyor sanki. Öyle söyleyeyim, ondan sonra inanılmaz bir yağmur gelmeye başlıyor sonra. Bir yandan da şimdi ben şey yapardım Türkiye'deyken, merak ederdim, açardım, izlerdim. Sokakları nasıl, şehir nasıl? Hem size o açıdan da faydası olsun. Ha şurası, şuradan da geçeceğiz. Bize kırmızı yanıyor gibiydi ya, neyse o geçti, neyse yol boşmuş, ben de geçeyim. Bir de şeyi merak ederdim ben Türkiye'deyken. Hani şehir nasıl, ülke nasıl, onu görmek için videoları izlerdim bolca. Onun dışında şeyi çok merak ediyordum. Son dönem bizim gelmemize yakın kardeşim Kadir aklıma şeyi düşürdü. Abi dedi, 2 yılda vatandaşlık veriyorlar diyorlar da dedi. Hiç alan olmuş mu dedi. Soruyorum, YouTube'da izlediklerim hiçbiri almamış, tamam mı? Hani hiç kimse yok almış olan. Şeye yazıyorum, diyorum ki hani İngilizce yazıyorum. Diyorum ki hani belki diyorum yani İngilizce içeriklerde görürüm. Hani bak ben aldım pasaportumu falan. Videosunu çeken olmuş. Yok, o bile yok. Kesinlikle hiçbir şey yoktu, açıklama yok falan. Adına en son bayağı da şüpheli geldim aslında. Ya vermiyorlarsa diye. Ama yakın zamanda yanlış bilmiyorsam Salih abiden duydum veya başka Türklerden duydum burada. 2023 yılında gelen Türklerden bayağı alan olmuş yakın zamanda. Hatta 1-2 haftanın içinde belki 5-10 kişi aldı vatandaşlığını diyorlar, pasaportunu. Başka daha uzaklarda duydum da ya onların gelme tarihi hakkında bir fikrim yoktu. Yoksa buraya 5-6 yıl önce gelmiş bir Türk'le tanışmıştım. Türk aileyle. Onlar da almışlardı vatandaşlıklarını. Daha doğrusu henüz pasaport falan almamışlar da. İşte mahkemede yemin süreci kaldı diyorlardı. Yani öyle gelmeyi düşünenler varsa aklınızda bulunsun, alıyorlar. Veriyorlarmış, gerçekten veriyorlarmış. Hiç elime alıp görmedim pasaport falan ama aldıklarını söylüyorlar. Sıkıntı yok.
Şurada bir yerdeydi aynen. Burada şeyler falan inanılmaz pahalı. Ya inanılmaz pahalı derken bana sorarsanız Türkiye'ye göre pahalı. Starbucks falan. Yani şöyle. Ben Türkiye'deyken white chocolate mocha içiyordum. Ekstra shot koyduruyordum. Yani ekstra kahve koyduruyordum. 250 lira falan tutuyordu. Burada yaklaşık olarak 17 bin. Yani hatta 2 tane shot koyduruyorum kahveleri yumuşak olduğu için. Yanlış bilmiyorsam 20 bin peso falan veriyorum. O da yaklaşık olarak işte neye denk geliyor? 640 liraya falan denk geliyor. O yüzden eskisi kadar çok gelemiyorum haliyle. Şöyle 3 kişi sığacağımız bir yer olması lazım. Neresi olabilir ki? Şurası falan olur herhalde ya. Veya burası da olur. Dur. Aynen burası güzelmiş. Yani genel olarak mutluyuz çok şükür. Bir sıkıntı yok Allah'a şükür. İşte evimizi barkımızı kurduk. İşte ne bileyim alınacak eşyalarımız neredeyse kalmadı artık tamamladık sayılır. Onlar da kalınmayınca zaten çocuklar okula gidiyor. Onlarda da bir sıkıntı yok çok şükür. Her neyse geleli 4 ayı doldurduk sanırım. Aynen 4 ayı doldurduk. DNA'miz de onaylanmış yanlış bilmiyorsam. Bir danışmanla çalışıyoruz biz. Onaylanmış bir sıkıntı yok dedi. Henüz sisteme düşmemiş ama 1-2 haftaya düşer sanırım. Aslına bakarsanız bizden dolayı biraz gecikti. Banka hesabı parayı geç yatırdık biz. Yani pasif gelirle başvurduk. Orada da şey oluyor işte burada bir banka hesabı açtıracaksın. Oraya parayı yatıracaksın. Ondan sonra onun evrağını getireceksin bankadan. İşte paran olduğuna dair dediler. Biz bankaya parayı yatırdık. Sıkıntı yok. Adı neyse onun. Ama ve lakin şöyle bir şey varmış. Bankaya para yatırdın güzel de evrağı hemen alamıyorsun. Yani hesaba yatırdın. Hesapta para görünüyor. Ama ve lakin ayda bir hesap ekstresi çıkıyormuş. Onda görünüyor para. Yani ben evrak istiyorum. Yani dekont istiyorum. Tamam hesap ekstresi istiyorum. Veriyorlar bana 0 peso yazıyor. Hiç para yok görünüyor hesapta. Ama hesapta para var. Adı neyse onun. Çözemedik yani başka şubelere gittim dedim bunlar mı gıcıklık yapıyor acaba? Yani her şey geliyor aklına insanın. Yani iletişimde zor kurduğumuz için diyorum ki yani insanlar yoruluyor herhalde diyorum ya uğraşmayayım seninle yok öyle bir şey deyip yolluyorlar beni zannediyorum. Adı en son başka şubeye gittik falan olmuyor bir türlü. Mecburen ay dönümünü bekledik. Bu defa da işte bizim dosya inceleme sürecine girmiş hesap ekstresi yok yani. Bu defa bize bir ay süre verdiler dediler ki bir ay içinde evrağı getir dediler. Ya biz belki 15-20 gün onu bekledik. Hesap ay dönecek. Ay döndükten sonra işte hesap ekstresi çıkacak. Hesapta para görünecek. Onu verdik çok şükür. O da daha sisteme düşmedi ama danışmanla görüştük geçen işte şey dedi. Gittiğinde migrasyona gittiğinde görüşmüş onaylanmış bir sıkıntı yokmuş son bir imzaya kalmış dedi. İnşallah hayırlısıyla bekliyoruz bakalım. Ondan sonra 2 yılımız başlayacak. Şu an 2 yılımız başlamadı henüz. Yani videolarda dediğim oydu öyle 2 yılda gider alır gelirim diye bir şey yok yani. Hatta ve hatta işte diyorlar ki daha da zorlaştırmışlar yani daha fazla red oranı varmış falan. Ben onu da düşünmüştüm. Şimdi biz burada geldik ev tutuyoruz 3 tane ev tutuyoruz eşyalar alıyoruz. O dönem dedim ki danışmana bak dedim kesin çıkar değil mi dedim oturum. Yani çıkmamaya ihtimali bile varsa dedim eşyalı ev tutayım bekleyin. Ülkeden çok ne var dedim başka ülkeye giderim. Ne olacak yani Meksika'ya giderim Brezilya'ya geçerim. Yok sıkıntı yok Memduh Bey tutabilirsin dedi. Yani onun gazıyla tuttuk öyle söyleyeyim. Yok. Allah'a şükür mutluyuz yani sakin stres yok en azından. Ya en azından bir stres çok yaşamayız. Geçen Arjantinli biriyle konuşuyorum burada. Ya güzel dedim burada stres yok falan filan. Burada mı stres yok dedi. Evet dedim burada stres yok sakin güzel dedim. Çok stresli burası dedi. Allah Allah dedim. Ne yaşıyorlar acaba hiç haberimiz yok. Dil bilmiyoruz ya şimdi biz. Dil bilmeyince cahillik mutluluktur demişler. Aynen onu yaşıyoruz şu anda. Hiç haberimiz yok belki de ciddi olaylar oluyor ama ciddi bir olay olsa duyardık. Hani kendi işlerinde onlar için önemli olan şeyler tabii ki olabiliyor. Ya biz biraz daha farklı bir ortamdan geldiğimiz için bizde böyle süt liman değil de biliyorsunuz her şey. Bizim için güzel sıkıntı yok çok şükür. Genel bir bilgilendirme videosu olsun istedim. Daha videolar çekeceğim inşallah. Güzel videolar gelecek hayırlısıyla. Müsait oldukça çekebiliyorum. Ben yoğunum. Hani buradaki abilerimiz çoğu emekliler. Onlar çekiyorlar rahatlar. Anlatabiliyor muyum? Benim çalışmam lazım, ev geçindirmem lazım, çocuk okutmam lazım. Onlar da okutuyorlar daha rahatlar. Özellikle ben kira gelirle geleceğim diyenler oluyor. Ben kira gelirle geldiğim için söylemiş olayım en azından süreci. En az 5 yıl sözleşmenizde en az 5 yıl olması gerekiyor sözleşme süresini. Onun dışında işte sözleşmenizde yazması gerekiyor. %30, %35 mi ne artış mutlaka yazması gerekiyor. Yani her yıl artacağına dair de bir beyan olması gerekiyor orada. Onun dışında noter huzurunda tasdiklenmesi lazım diyorlar. Ama ben onu yetiştirememiştim. Olmamıştı. Ya çünkü ben İstanbul'daydım. Kiracım Ankara'daydı. Konu ev Ankara'da. Anlatabiliyor muyum? O sıkıntı olmuştu. Orada da yaptık. Adı neyse onu. Ben ondaki aramızdaki sözleşmeyi aldım götürdüm. Yanlış hatırlamıyorsam noter huzurunda kira sözleşmesi yapmadık da aslı gibidir diye bir aldım ben. Fotokopi aldım tamam mı?
Fotokopiyi Aslı gibidir. Aslını götürdüm. Notere dedim ki bunu Aslı gibidir. Şeyi vurur musunuz dedim. Yani Aslı burada bak. Şeyi bu yedeği olacak. Falan onu da sağ olsun burası kabul etti. Hani çünkü hani banka hesabından oradan kiracıdan gelen para var. Anlatabiliyor muyum? Hani onlar belli zaten. Esasında Türkiye'deki banka hesap hareketlerini göstermemiz gerekmiyor. Buradaki bankaya para yatırmış olman yeterli oluyor ama ben yine de her ihtimale karşı işte kiracılardan gelen tutarı falan hepsini dekontlarını hazırlamıştım ki burayı isterse gösterelim, hiç sıkıntı yaşamayalım diye. Bak şu tarihten beri kiracımız her ay şu kadar yatırıyor düzenli falan gibi. Ona gerek kalmadı çok şükür. Benim DNA'yı onaylandığına göre de demek ki onu da kabul ediyorlar ki zaten danışman da söylemişti. Sıkıntı yok, onu ediyorlar demişti ama yani her şey muamma burada. Yani hiç belli olmaz. 10 kişi de kabul eder, sen de kabul etmeyebilir. Yani biraz kader kısmet. Yani diyorum ya işte kardeşim gitti internet açtırdı. Ben 2 gün sonra gittim açtıramadım gibi. Hani o yüzden onlara bir dikkat etmek lazım. Özellikle pasif gelirle gelecek olanlarınız varsa onu söylemiş olayım. Pasif gelire tabii ki mevduat faizi falan filan da giriyormuş ama inanın o konularda çok bir bilgim yok benim. Emeklilikte gelenler falan daha hızlı DNA alıyor diyorlardı. Yanlış bilmiyorsam şu an emeklilikten başvuran abilerden DNA'si henüz onaylanmış olanların yok. Yani kira en geç çıkar diyorlardı. DNA'yı en geç kiraya çıkar diyorlardı. Herhalde ya benim şansım oldu öyle söyleyeyim. Bizde şu an öyle bir sıkıntı yok. Herhalde onlarınki daha onaylanmadı yanlış bilmiyorsam. Onaylansa video falan çekerlerdi veya söylerlerdi, haberim olurdu. Genel olarak bu şekilde kader kısmet işte, bu işler belli olmuyor. En azından işte kirayla falan gelecek olanların aklında bulunsun. Şükür bir sıkıntı yok. Özellikle gelmeyi düşünenleri söylemiş olayım. Gayet memnunum. Yani şöyle bazen şey oluyor, olumsuzluklardan bahsediyorum. Konuşuyorum bazen videolarda. Bu defa milletin kafasında şey kalıyor, hani ya acaba mı, yani olmaz mı acaba, başka bir ülkeye mi gitsek diye falan diye düşünüyorlar. Yani çok şükür Arjantin'e geldiğim için yani herhalde yani bir saniye bile pişman olduğum hiçbir an olmadı çok şükür. Memnunuz, sıkıntı olur. Elbette ki ufak tefek sıkıntılar olur. Ama çok şükür Türkiye'de yaşadığım sıkıntılar nispeten onlardan daha büyük sıkıntılar değil. Aşılabilecek sıkıntılar. İnsanlar yardımcı olmuyor. O önemli. İnsanların iyi niyetli olması önemli bence. Ya ben burada onun rahatlığını yaşıyorum açıkçası. Yani her anlamda yaşıyorum. Yani o çok iyi niyetliler. Dil bilmesen de yardımcı oluyor. Yani gerekirse götürüyor seni. Yani her türlü yardımcı oluyor. Ya bazıları şey yapıyorlar, yazıyorlar. Ya Amerika varken, Avrupa varken oralarda gitme şansın vardı madem. Niye gitmedin? Deli misin, manyak mısın diye. Ya Avrupa'ymış, Amerika'ymış. Yani bir aksilik durumda ne yapacaklarını bilemezsiniz. Gerçekten yani halkı çok şey değiller. Burası gibi değiller bence. Sağ olsun benim eski bir ortağım vardı. Şu anda müsiat başkan Türkiye'de bir şehirde. O şey derdi hep, işte iş yaparken biz, ya Memduh varlık seviştirir, yokluk dövüştürür derdi. Şu an Avrupa'nın yokluk dönemleri biraz, anlatabiliyor muyum? Yani biraz sıkıntıya giriyorlar. Amerika'da biraz sıkıntıda. Yani o tarz durumlarda halkın ne yapacağını bilemezsiniz. Ama ben buranın halkına güveniyorum o anlamda. Ha, en azından şunu rahatlığını şey yapıyorum, hissediyorum her zaman. Allah korusun bir haksızlığa uğrayacak olursam yani buradaki halkın da bize sahip çıkacağını çok iyi biliyorum. Yani Allah şükür onun bana güvenini çok rahat verdiler. Hani onlar size karşı bu kadar iyi olunca siz de onlara karşı ya hep iyi niyetli oluyorsunuz, anlatabiliyor muyum? Hani Allah korusun ama burada kriz çok çıksa bizim işimize gelir ekonomik kriz, ama diyorum ki ya yazık günah diyorum, çok iyiler, hani inşallah ekonomik kriz çıkmaz. Hani onlar için iyi olur inşallah, hepsi onlar için iyi olur. Yoksa ne bileyim doların fırladığı dönem buradan. İşte buradaki Türkler abiler anlatıyorlar. Diyorlar ki 2 katı, 3 katı, belki 5 katı ucuzdu şu gün bugünkü şeyden diyorlar. Bugün Türkiye'ye eşit ekonomist diyeyim. Düşünsenize yani 4-5 kat, belki 3-4 kat daha ucuz. Yani bir kriz olsa belki de bizim işimize gelir ama inan hiç istemiyorum. Dedim ki ya boş ver, hani onlar da iyi olsun. Herkes iyi olsun. İnşallah Türkiye'miz de iyi olsun. Ama ve lakin onun rahatlığını, onun güvenini bana hep verdiler. Veriyorlar da çok şükür. Ya Ömer'in okulunda bir sıkıntı olmuştu. Sağ olsunlar, hep yardımcı olmaya çalıştılar. Teselli etmeye çalışıyorlar. İşte ne bileyim öğretmeni gidiyor eşime sarılıyor. Oğlanın öğretmeni gidiyor eşime sarılıyor. Önemli değil, geçer bunlar falan. Ya geçer bunlar dediği de bizimki okulda çok koşuyormuş falan. Oh yani anlatabiliyor muyum? Ama yani böyle La Plata'yı ayağa kaldırmışlar. Böyle ülkeyi ayağa kaldıracaklarmış neredeyse. Yani şimdi Türkiye'de şeydir ya. Bir sıkıntı olursa öğretmen yazar. Tamam çeki düzen verirsin, olur biter. Biriyle dövüşmüştür, bir şey olmuştur. Hiç öyle bir şey olmamış da. Öğretmen bizi çağırdı, gittik. Müfettişe haber vermişler. La Plata'daki müfettişe. Yani Milli Eğitim müfettişi gibi düşünün. Ondan sonra rehber öğretmen, okulun müdürü. Böyle toplantıya girdik. Ne oldu? Ömer okulda çok koşuyor. Arkadaşlarına şaka yapıyor. Bizimki de böyle şakadan yani vuruyor gibi yapar korkutmak için. Tamam. Türkiye'de öyle alışmış çünkü. Ondan sonra ne bileyim kafa atıyor gibi yapar ama kesinlikle atmaz. Yani hiçbir zaman öyle bir şey yapmaz. Ki Ömer çok merhametlidir. Yani Türkiye'de bile yani ne bileyim biri vuruyordu, oğlum sen de vur diyorduk. Hani şey yapıyorduk yani, sen de vur, ama kıyamaz. Merhametlidir o anlamda. Ama yani kendini de koru derdik sürekli. Kadın diyor ki bize, savaştan mı geldiniz diyor. Yani Türkiye'de savaş var mı dedi.
O da yani biraz hani Türkiye'de savaş var diye bildiklerinden değil de kendisi de çok eski zaman öğretmen yaşlı. Kendisi de çok eski zaman ailesi savaş varmış. Hangi ülkeyi de hatırlamıyorum da o ülkeden gelmişler Arjantin'e. Hani sizi çok iyi anlıyorum. Çok yardımcı olmaya çalışıyor falan. Dedik yok yok savaş falan yok Türkiye'de. Türkiye her şey gayet güllük gülistanlık. Şey anlamda hani Arjantin'de nasılsa şu anda da orada öyle siyasi olaylar değişebiliyor. Doğru Türkiye biraz daha coğrafyası nedeniyle biraz da her zaman tarih boyunca diken üstünde olmuş bir ülke. Halkı da öyledir. Biz de öyleyiz farkındaysanız. Her neyse dedik yok savaş falan yok Türkiye'de yani Ömer öyle bir şiddet ortamından gelmedi ama dedik hani sonuçta dedik şey Türkiye'de okulda çocuklar koşabiliyordu, oynayabiliyordu, dövüşebiliyordu. Bunlar normal şeydi. Adı neyse onun. Yani biz de hiçbir zaman şey de öğütlerdik onu. Aman oğlum dayak yeme. Hani kimseyi dövme haksız yere. Ama sen de dayak yeme derdik her zaman. Neyse dedik tamam çeki düzen vereceğiz. Ömer'e kol ya zaten hani bize öncesinde söylese Ömer'e söyleriz olur biter hani. Ya ondan korktuklarını dahi bilebilmiyor ki Ömer. Ne bilsin gariban. Şaka zannediyor. Dil de bilmediği için daha. Anlatabiliyor muyum? Belki de çocuk korkuyorum diyor anlamıyor. O da olabilir. Konuştuk. Onda da zaten bir daha bir sıkıntı olmadı yaklaşık olarak. Belki bir iki ay geçti. Soruyoruz arada öğretmene. Sıkıntı var mı? Yok diyor. Şimdi yani biz soruyoruz artık yani. Şimdi ikinci aşamada artık böyle Cumhurbaşkanı'na falan belki haber verir diye hani yine önden soralım diye. Çünkü önceden sen bunu söylesen zaten bunu yaşamayacağız değil mi? Sen WhatsApp'tan bile yazsan yeterdi bize öyle şöyle. Şey falan gerek yoktu. Rehber öğretmenim, müdür falan filan hiçbir şeye gerek yoktu. O yüzden tedbir amaçlı önden soruyoruz artık. Neyse burada toparlayayım yavaştan. En azından kira geliriyle geleceklerin aklında bulunsun bilgiler. Azıcık La Plata'yı da göstermiş olduğum şehri bir görmüş oldunuz. Onun dışında dediğim gibi pasaport olanlar var. Alıyorlar şu anda. Pasaport alana kadar, vatandaşlık alana kadar çıkmayı düşünmüyorum. Allah korusun bir ölüm kalım bir şey olmazsa inşallah olmaz kimsenin olmasın. Allah herkese sağlıklı, hayırlı, mutlu, uzun ömür versin gibi. Onun dışında da benim işlerim yoğun oluyor belli olmaz yani. Hani çok önemli bir teklif gelir bir yerden bir iş teklifi gelir. Yani Çin'e gitmem gerekebilir, Amerika'ya gitmem gerekebilir. Ama onun dışında her durumda açıkçası durmayı düşünüyorum ben de. Duruyor. Düzgünce pasaportumu alayım ondan sonra çıkayım istiyorum. Ama hani şöyle pasaport alıp Türkiye'ye geri dönmek gibi değil açıkçası. Ben sevdim ülkeyi yani ben Arjantin'i şey olarak kesinlikle düşünmemiştim zaten. Yani hiçbir zaman düşünmemiştim onu. Hani gidelim pasaport alalım, gelelim anlamda değil. Ya ben sevdim ülkeyi yani. Allah'tan bir mani olmazsa bir aksilik olmazsa yani burada tamamen kalmayı düşünüyorum açıkçası. Ama yine de zaman ne gösterir belli olmaz. Gelecek olanları beklerim inşallah. Gelecek olursanız yazın. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Gelecek olursanız bekleriz bu tarafa da. Sizle de görüşürüz. Çay kahve ikram ederim, çorba ikram ederim. Hadi kendinize iyi bakın.